Merhaba sevgili arkadaşlar. Sorumuz şöyle. 30 yaşında erkek, 2008 yılında sol varikosel ameliyatı oldum. Ağrılarım ve son muayene neticesinde sol testiste nüks varikosel, sağ testiste kist bulunmakta. Ameliyat ile ilgili bilgi rica edebilir miyim? Şimdi sık gelen sorulardan bir tanesi. Nüks varikosel konusu gerçekten hassas bir konu. Bazen öyle oluyor ki hastada başka sebeplerle bir ağrı oluşuyor ve tamamen normale dönmüş bir varikosel, işte çocuğu olmuş, sperm sayısı normale dönmüş, herhangi bir sıkıntı yok. Yeniden ameliyat etmeyi düşünmüyoruz ama başka bir sebeple oluşan bir ağrı da yapılan bir Doppler neticesinde varikosel sanki yeniden nüksetmiş gibi görülebiliyor. Bu her zaman doğru değil. Bazen benim kendim başıma da geliyor. Çok gayet rahat, güzel bir ameliyat. Her şey olumlu olmuş ve ameliyat sonrası da beklediğimiz her şey gerçekleşmiş. Hastanın çocuğu olmuş. Ağrısı geçmiş, her şey güzel ama bakıyorum varikosel sanki duruyor gibi görünüyor. Burada olan şey biz testisten geri dönen toplar damarları bağlıyoruz. Ve bağladıktan sonra bu toplar damarların arkasında atar damarla testise giden kan geri dönerken bizim bağladığımız toplar damarları takılıyor, tıkanıyor ve damarlar şişiyor. Zamanla da bu damarların kaybolmasını bekliyoruz. Ama bazı insanlarda bu tamamen kaybolmayabiliyor. Ve bakıldığında sanki varikosel devam ediyor gibi olabiliyor. Hangi hastalarda nüks demeliyiz, hangilerine nüks dememeliyiz? Bu açıkçası hastanın şikayetlerine bağlı. Eğer gebelik sorunu devam ediyorsa, ameliyattan da bir süre geçtiği halde yine bu şiş damarları görüyorsak, o damarların testisi ısıttığını düşünüyorsak, bu hem gebelikle ilgili problem olabilir hem ağrı yapabilir. Böyle bir durumda yeniden ameliyat yapıyoruz. Ben de yapıyorum ve olması gerektiğine de inanıyorum. Kendi hastalarımda da, nükseden hastalarımda, nüks düşündüğümüz hastalarda hastanın şikayet durumuna göre karar veriyoruz. Şimdi 2008 yılında ameliyat olmuş ve ağrıları var hala hastamızın. Öyle bir durumda yeniden ameliyat önerir miyiz? Benim burada yapmayı önereceğim şey şu. Ben kendim Doppler yaparak, radyolojinin yazdığı rapora göre değil, kendim Doppler yaparak o testisin etrafındaki damarların yoğunluğunu görmek istiyorum. Eğer damarlar gerçekten büyükse ve bu damarların içine reflü akım oluyorsa ağrıyı bunların yaptığını düşünürüz böyle bir durumda. O zaman da tekrar ameliyat önerilebilir. Yani yanıltmak istedim, özellikle bu 2008 yılında olunca aradan tabii çok zaman geçmiş. Burada gerçekten doğru olabilir. Benim burada en çok şu mesaj vermek istediğim insanlar ameliyatı 3 ay önce olmuş, 6 ay önce olmuş bir Doppler yaptırıyor ve varikosel nüksetmiş devam ediyor. Böyle bir şey yok. Ameliyatın üzerinden epey bir dönem geçmesi lazım. Buradaki arkadaşımız için de önerim sol testisini tekrar bir üroloji doktorunun Doppler yaparak değerlendirmesi en doğrusu bence. Çünkü radyolog bir rapor yazıyor. Bu rapora göre karar vermek zorunda kalıyoruz. Ama sadece damarın büyüklüğü veya reflü olup olmaması önemli değil. O damarın testin etrafında ne kadar yoğunlukta olduğu, bazen 2 milim bir damar olur ama damar 2 milimdir ama onlarca damar testin etrafında kalorifer gibi sarmıştır. Bazen de açıkçası dış damarların çıkartılmadığı zaman içte kalan dış testisin eksternal ven dediğimiz, eksternal venöz plexus dediğimiz damardaki irileşmelerin daha çok ağrıya neden olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hani internetten şimdi bir mesajla cevap verip her türlü problemi çözmek ne yazık ki imkansız. Ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. İstanbul'daysanız mutlaka, İstanbul'da değilseniz de ilk fırsatta gelin. Ve ben muayene edeyim, Doppler yapayım kendim. Ve bunun için ücret de almıyorum. Hani para için çağırdığım düşünülmesin diye. Çünkü böyle karar vermek, şu mesaja bakıp karşında ameliyat ile ilgili bir bilgi rica ediyor gerçi arkadaşımız. Bu daha mantıklı bir mesaj. Hani bu en azından ameliyat olmaya karar vermiş ve ameliyat nasıl yapıyorum diye bilgi soruyor ama ameliyat olmaya gerek var mı yok mu ben bir kez daha kendim görmek isterim. Dediğim gibi İstanbul'daysanız mutlaka gelin. İstanbul'da değilseniz de yine belki karşılıklı görüşme yaparak, görüntülü görüşme yaparak daha net bilgi elde edilebilir.